Selam dostlar, alemin mahallenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda Rohalat ve Berna'yla Ermenistan turuna devam ediyor. Daha önceki gezimde de bu gezimde de benim yanına uğradığım bir arkadaşım vardı. Türkiye'deki bir arkadaşımın vasıtasıyla tanışmıştım. Bir aile vardı, Arabik. Bize bugün bir tur düzenlemesini istedik ama bu tur biraz aslında bize özel. Biz dedik ki bizi şuraya ve şöyle bir yere götürdük dedik. Yani Horbirap'a götür dedik. Ağrı Dağı'nın hemen bitişiğindeki bir önemli kilise, gidince anlatacağım. Ve bir de dedik ki bir köye götür. Hani böyle tarla marlı olsun. Böyle biraz lokal bir yer olsun dedik. Eşi dedi ki tamam benim kuzenim var dedi. Sizi oraya götürürüm dedim. Yolun sonunda gözüken Ağrı Dağı, Ermenistan'da Ararat diyorlar. Evet, Ağrı Dağı'nın gölgesindeki Horbirap Kilisesi'ne geldik. Evet, Horbirap Kilisesi'ne gelmiştik. Daha önce böyle, yani ben Ermenistan'a ilk geldiğimde neredeyse Ermenistan'a çok fazla gezgin gelmemişti. Zaten gelen gezginlerin de gezginlikle alakası yoktu. Erivan merkezde takılıyorlar 3-5 gün, istediklerini alıp çıkıyorlardı. Ermenistan'a adam akıllı gezen baştan sona neredeyse kimse olmadı. Bizim kanalda siz geçen sefer görmüştünüz. Yine bu gelişimde de gördüğünüz fazlasıyla detaylı bir şekilde Ermenistan'ı gezdim. Şimdi benim için Ermenistan'da en önemli, en güzel yerlerden burası, yani bir yer burası, yani en sevdiğim yerlerden birisi burasıydı. Horbirap Kilisesi'ydi. Tekrar gelmek istedim. Şu an tekrardan arkadaşlarımla burayı ziyarete başladık. Şimdi size o arada da hediyelik eşyaları göstereyim. Evet, şu an biz tam olarak Horbirap Kilisesi, Küçük Ağrı, Büyük Ağrı ya da Sis Dağı, Masis Dağı, Ararat ya da onların söylemiyle Dağı'na geldik. Böyle hediyelik eşyacılar falan da var. Evet, şu an en çok Çinli turist var. Her yer Çinli turist dolu. Horbirap Kilisesi'ne tekrardan geldim. Benim Ermenistan'da en sevdiğim noktalardan birisiydi. Hem tarihi, hem manzarası, hem ülkemize olan sıfır yakınlığı ile Şimdi ses deneme. Evet arkadaşlar, Ağrı Dağı'nın ters tarafındayız. Yani Ağrı Dağı'nı şu an tersten gördük. Tersten görmüş durumdayız. Biz nereye geldik? Horbirap Kilisesi'ne geldik. Burası neden önemli bir yer? İkisi sebeple önemli bir yer. Hem görsel açıdan görüyorsunuz, fıstıklı bir yer. Şu arkada gördüğünüz çizgi, yani şu yeşil alan, yani Türklerin işlettiği, ektiği, biçtiği alan. Burası da Ermenilerin ektiği, biçtiği alan. Yani şurada da Aras Nehri de şurada hemen bir yerde. İki nehrin kıyısına kadar, sıfıra kadar insanlar girip burada ekin ekebiliyor. Böylece insanlar ses mesafesinde birbirlerini duyabiliyor. Şimdi Horbirap Kilisesi aslında neden önemli? Burası hem Ermenistan Krallığı'nın, Ermenistan tarihinin eski krallıklarından, devletlerinden birisi için önemli. Hem de Hristiyanlığa geçiş süreciyle ilgili bir konuda önemli. Lusoroviç var. Aziz Grigor Lusoroviç diyen de var. Lusoroviç ne demek? Aydınlanma manasına geliyor aslında. Onu şimdi anlatınca anlayacaksınız. Aziz Grigor'un babası aslında o zamanki krallığın içerisinde önemli bir insanlardan birisi. Zengin bir ailenin çocuğuydu ama o zamanın kralı o aileyi istemiyordu burada ve babasını
ve annesini idam ettiriyor ve deniyor ki Grigor'u ya buradan kovuyor ya da Grigor kendi isteğiyle buradan bir şekilde kaçıp kurtuluyor. Nereye gidiyor? Anadolu'ya gidiyor. Anadolu'da nereye gidiyor? Kapadokya'ya gidiyor ve orada ilk dönem Hristiyanları güneyden çıkıp Anadolu'ya gelen ilk dönem Hristiyanlarından, papazlarından Kapadokya'da bizzat kendisi eğitim alıyor. Dini eğitim alıyor ve papaz unvanını alıyor. Daha sonrasında da Hristiyanlığı yaymak için kendi ülkesine, kendi sınırlarına, topraklarına gelmeye karar veriyor. Ve burada önceden de aslında elit bir ailenin çocuğu olduğu için önce Ermenistan'daki o zamanki krallığın içinde bulunan elit kısmı Hristiyanlığı yaymaya başlıyor. Yani misyonerlik faaliyeti yapmaya başlıyor ama bunu duyan kral, babasını asan kral diyor ki sen ne yapıyorsun, hayırdır burada diyor ve onu buraya Horvirab, o zaman burası kilise değil aslında o zamanki kraliyetin zindanı. Horvirab kilisesine getiriyor. Horvirab derin kuyu ya da derin zindan demek. Burada 7 metre derinliğe hapsediyor ve 13 yıl boyunca burada hapis hayatı yaşıyor. Ama Aziz Grigor burada bazı böyle nasıl desem size hani bizde de olur ya işte büyük şeyler gösteriyor. Ne denir ona? Mucizeler, kerametler gösteriyor burada ve bu sırada o kral yani babasını asan hem de onu hapse tıkan kral zihin aklını kaybediyor yani deliriyor. Kralın kız kardeşi tam 5 sefer rüyasında Aziz Grigor'u görüyor ve en sonunda diyor ki kraliyet ailesine benim abim yani kralımızı iyileştirecek tek birisi var. O da Aziz Grigor ve şu an kilisenin dibinde. O aç bırakıyorlar, susuz bırakıyorlar ama adam bir türlü ölmüyor. Neyse bir geliyorlar bir bakıyorlar ki adam hala hayatta ve onu oradan çıkartıyorlar. Abisinin yanına götürüyorlar ve tedavi ettiriyorlar. Gerçekten abisi akli dengesini geri kazanıyor ve kraliyet hayatına devam ediyor. Ama bu süreçten sonra şöyle de bir şey oluyor. Artık ikna oluyorlar bu adamın keramet sahibi olduğuna ve gerçekten Hristiyanlığı anlatmaya geldiğine, yaymaya geldiğine ve Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Kral Hristiyanlığı kabul ettikten sonra da ilan ediyor. Artık buradaki devletin, kraliyetin de dini artık Hristiyanlık olacaktır diyor. Ve bu sebeple de siyasi olarak, toplu olarak ilk Hristiyanlığa geçiş sağlayan millet ya da devlet ya da krallık ya da o zaman Ermeni krallığı yok diyenler de var. Artık adına her ne demek istiyorsanız, sizin arzu haliniz nasıl uygun görüyorsa oraya o sebeple buradaki insanlara toplu olarak Hristiyanlığa geçen ilk millet diyorlar Ermeniler için. Lusovoriç aslında bir lakap. Neden lakap? Çünkü bu adam böyle aydın, kerametli şeyler yapınca da ona Lusoroviç diyorlar. Yani aydınlatıcı, keramet sahibi ya da insanları Hristiyanlığı ilk anlattığı için de bu lakabı takmışlar. Öyle. Çok dinlediğim çok ilginç. Sen Rus musun? Rus değilim, Ermeniyim. Ermeni misin? Evet ama Rusya'da yaşıyorum. Güzel. Adın ne? Robert. Sizin Robert. Benim adım Mehmet. Anlattıklarımı anladın mı? Evet. Doğru muydu? Doğru ama Lusavoriç. Lusovoriç. Özür dilerim ben yanlış. Telaffuz. Evet. Ama Türkçe'de kolay değil. Yani bana Evet. Hızlı konuşuyorum ben bir de. Evet. Yani nerede Türkçe öğrendin? hala öğreniyorum. Nerede öğreniyorsun? Üniversitede. Nerede? Erivan. Yok ben Rusya'dan yani Rusya'da okuyorum. Rusya'da şu an hangi bölümü okuyorsun ki Türkçe öğreniyorsun? Kafkas dilleri. Kafkas dilleri falan okuduğun için. Farsiyan böyle mi? Balada. Vallahi Farsi, Türkçe, Ruski, İngilizce, Ermeni. 5 dil biliyorsun. Evet yani falan o kadar. Siz nerelisiniz? Ben Ordu'yu biliyor musun? Ordu. İstanbul'da yaşıyorum. Yani. Doğma büyüme İstanbul'da yaşıyorum. Sen hiç Türkiye'de bulundun mu? Hayır, hiçbir zaman. Ama şu anda gitmek istedim çünkü biletin fiyatı o kadar ucuzdu. Ama yani düşündüm ve düşünmedim, gitmedim ve Bilet arttı. evet. Hep öyle oluyor. Biz de öyle yapıyoruz. İşimizi son güne bırakıyoruz. Sonra fiyatlar artıyor. Pratik yapabiliyor musun? Türkler var mı orada? Türkler orada Sankt Okulda. Petersburg'da. Evet. Petersburg'da mısın? Evet. Hangi üniversite? Devlet Üniversitesi. Yani dünyada ilk 250'nin içerisinde sıralamada. Evet. Biliyorum. çok iyi. Geldim ben o üniversiteye. Evet. Orada bir sürü Türk var. Türk öğrenci. Evet. Ben birkaç Türk arkadaşım orada var. Arkadaşım var. Güzel. Evet. İstanbul'a çok gitmek istedim. Yani bir gün inşallah gideceğiz. İstanbul'a ne zaman gelirsen ben seni misafir edebilirim. Oh, İstersen numaramı yaz. çok iyi olacak. Evim var. Annem babam yemek yapar sana. İstediğin gibi gezeriz. Oh,
Bak 1,5 ay içerisinde gelirsen İstanbul'da sana bir hafta 10 gün boyunca her şey bedava gezdiririm. Söz. Tamam. Çok. Hiç sorun yok. Ama siz Vereceğim numaramı. WhatsApp. Yaz numaramı. Tamam. görüşeceğiz. Olur, anlaştık. Gelirim inşallah. Kendine iyi bak, ben de. Hadi bay bay. Evet, şimdi burası sonradan kilise oldu ama aslında burası orijinalinde, yani ilk yapım sırasında kraliyetin zindanıydı ve zindana iniyoruz şu an. Bayağı darmış burası. Ben geçen sefer inemedim galiba, çok sıra vardı. Şu an bayağı zor iniyoruz. Evet. Hristiyanlığı bu topraklara yayan Grigor'un 13 yıl boyunca tutsak edildiği yer. Kaç metre gideceksin, ben gidemem. Bitiyor. Bu taşı geçti mi tamam. Şey mi, nefes, Senin öyle sorunun var mı? yani bilmiyorum. Sorry. Gel, ne yapalım? Gelirsin. Gel. Burada bak bu kadar. Evet, benden gelemedi. Evet, 13 yıl boyunca burada tutsak edilmiş. Evet, Ermenistan'ı Hristiyan olmasını sağlayan Aziz Grigor Hristiyanlığı yaymaya çalıştığı için bakın şurada daracık bir delikten aşağıya indirilip Horvirapa, yani zamanının derin kuyu ya da derin zindan denilen bu yerinde tam 13 yıl boyunca tutuluyor. Bu Aziz Grigor da zaten Kapadokya'da papazlık unvanını almıştı. Hristiyanlığı orada öğrenmişti. Gelip burada Ermenistan'a anlatmıştı. Artık birileri gelmeden doktor yerden çıkacağız şimdi. Hayret, hem sıra yok hem insan yok. Geçen sefer ana baba günü gibiydi burası. Şimdi bak, ben yavaş yavaş oraya döneceğim. Tam dönünce Ardahan'a bakacağım ya. Ardahan'ı netleyeceğim. Başlıyoruz. Şimdi zoom yapacağım. Karşыкöy'ün camiine gideceğiz. Evet, camiyi görüyorsunuz. Evet, Ağrı, Ararat, Masis, Sis, Küçük Ağrı, Büyük Ağrı. Benim için hiçbir önemi yok, hepsinin adı da yani sonradan senin benim vermiş olduğumuz bir isim. O yüzden çok takılmıyorum. Ve Ermenistan'ın köyleri. Azərbaycanlılar biz bir yerdə yaşamışıq. Yaxşı cəmaət olub, biz qardaşıq, qardaş. Bizim erməni, Türkiyəli, Fransuzili, İtalya yazık bir deyil ama adam birdir. Evet, teşekkür ederim. Dillerimiz Başa ayrı düştüm, ha. ama O hepimiz oğuldur, bir uşaqdır, insanız. bacıdır, qızdır, hamısı birdir. Doğru. Kim belə deyə, o Türkdür, o ermənidir, o Rusdur, o qələt elər. Adam adamdır, insan insandır. Hamısı lazımdır, qardaş olar, bacı olar. Bir-birinə gedər, gələr. Yaxşı gün olsa, yaxşı il olsa, həmişə bir gedərik, gələrək, dost olar. Güzel insansın. Seni tanıdığıma sevindim. Evet, dayıyı gördünüz. Şimdi önceden burada Azerbaycanlı vatandaşlar da yaşıyordu. Daha sonrasında aynı zamanda da Bakü'de de Ermeniler yaşıyordu. Son 90 ya da 91 ya 90'ın sonlarına doğru ya da 91'lerin ortalarına doğru artık son göçler yapıldı oradan buraya. O zamandan önce orada olan insanlar direkt zaten Azerbaycan Türkçesi konuşuyorlar. Neyse, Azerbaycanca konuşanlarla yaşadıkları için o zamanki Ermeniler şu an çok net Azerbaycanca hatırlayanlar var. Böyle 50 ve 50 yaş üstündeki insanlar. Geçen geçimde bir pazar gezmiştik hatırlarsanız. O teyze de
Ben Türkiye'den gelmiştim demişti ama Azerbaycan Türkçesine daha yakın konuşuyordu Türkiye Türkçesinden ziyade. Ama bu abi direkt zaten Bakü'den gelmiş ve Azerbaycan Türkçesi konuşuyordu. Neyse bunları geçin. Uzun uzun boşuna anlatıyorum. Önemli olan ne? Bakın adam ne güzel bir şey söylüyor. Biz orada da zamanında, biz orada yaşarken zamanında düşmanlık aramızda bir şey yoktu. Yaşıyorduk ama işte kötü adamlar yüzünden ayrılık düştü ve ben buraya gelmek zorundayım diye anlattı. Şimdi gidebilirsek oraya gideceğiz. Gidemezsek buradan anlatayım. Bu Lusarat bir yere geldik. Şimdi o demin gördüğünüz heykel çavuş. Hani burada da çavuşçular. Evet, şimdi yanına yol varmış. Gevorg çavuş ya da Kevorg çavuş. Çavuş askeri unvanı ya da ona söylenen unvanlar. Bu insanlar için fedai, Osmanlı Devleti için de isyancı birisiydi. Gevorg çavuş 1900 direkt 1900'lü yıllar olması lazım ya da 1910'lu yıllarda olması lazım. İşte Ermeni fedailer arasında yer alıyordu ya da isyancılar arasında işte. Siz ne demek istiyorsanız tekrardan yine. O yüzden önemli bir semboldü ve Türkiye Ermenistan sınırına yakın bir noktada böyle koca bir heykelini dikmişler. Gevorg çavuş, benim anladığım çavuş demek. Çünkü askeri unvanını kullanıyorlarmış adamın. Emin değilim ama burada mezar taşı olabilir. Tam Ağrı Dağı'nın eteğinde. Ezan sesi belki okunsa duyulur buradan, biliyor musunuz? O kadar yakınız. Görüyor musun Hırgızları? Hırgızları görüyor musun? Bestilimizde çalmışlar. Arkadaş burası bir köy. Yine bir köye geldik. Ve köyde abimizin kuzeninin yanına geldik. Burada da bestil yapım süreci var. Çok ilginç ya. Böyle bir yerde yaşamak hakikaten çok ilginç. Neden? Baksana şu ilerisi başka bir ülke. Bari şu an Not people, only process. okey. Çocuğun ikiye böldüğü şeftalileri burada soyuyorlar. Bari. Siz ne yapıyorsunuz? Ha, yiyebilirsin diyor. Tamam, teşekkürler bari. Şunlara gelin. Şunlara gelin. Burada en son bestil hali var. Bu avlada artık olmuş bestilleri hazırlıyor. Bari. Ha, bana açtılar. Hadi. Bir tane besili şimdi kurutmaya getirildi. Vay anam. Kırmızı erik var, kayısı var, şeftali var. Bu ne? Bu kayısı desen değil, şeftali desen bu. Elma mı anlamadım. Kayısı gibi duruyor ama koskocaman. Evet. Kayısı büyük kayısı. Ekşi lavaş. Yes, ekşi lavaş, you know. Tanrılardan mı yapmışlar bunu? Kırmızı erikten mi? Ha, kırmızı erik. Okay. Can I try? Şey dedi, incir, kırmızı erik ve ceviz. Cevizle kayısı çekirdeği. Oo. Güzel mi? Ben besli çok seven birisi değilim. Güzel ne demekti? Şatla, hamova, Hamova, şaklav. Ahmet. Burada Papazı. Bakın iyi değil. İyi değil. Çok iyi. Ve masadaki her şey normal. Yani bizdeki şunların hepsinin tadı bizdekiyle aynı. Ama bu incir, kırmızı erik, kayısı içi ve ceviz abi muhteşem bir tadı olmuş. Şimdi bize hediyeler getirdiler. Bakın böyle bir hediyede bulundular sağ olsun. Ararat diye de güzel bir markası var. Hem Art hem de Ararat. 2 tane markası var. Bunu yeni üretmeye başlamışlar. Bize bir tane şimdi hediye verdiler. Akşam biz
Şimdi Arabiklere gideceğiz. Orada bize Ermenistan'ın yemeklerini sunacaklar. Gösterisi olacak. Bunu orada yiyeceğiz. Şimdi bu marka yeniymiş. Şokocella. Şokocella, frucella. Şokocella. Bu da frucella. Onu demin yedik zaten. Şimdi bunu yeni yapmışlar. Bizden tatmamızı This istediler. with chocolate, this fruit. Cevizli sucuğun dışını beyaz çikolata kaplamışlar. Evet. Türkiye'de var mıydı bilmiyorum ama çok zekice olmuş. Üretken olmak lazım. Evet, şu hemen elektrik direklerinin arkası Türkiye. Türkiye sıfır noktadaki şu an tarlalara indik. Şeftali var, kayısı var. Dalından şeftaliler. Oha, direkt dalından değil, direkt dalda olmuş hatta, baksanıza. Yaprakta da değil. Yani ben böyle şeftali büyük tarlası görmedim. Ben hani öyle evin ocağın yanında böyle kenarda bir tane şeftali ağaçları oluyordu. Hayatımda ilk defa böyle büyük bir şeftali ağacına. Bu bütün tarlalardaki şeftalileri sadece sucuk üretiminde, yani bestil üretiminde kullanmak için kullanıyorlar. Evet, bir tane hakkım vardı, onu da senden kullandım. Ben böyle severim, ham. Siz de ham diyorsunuz mu? Olmamış meyveye. Ham. Ham diyoruz. Ben ham seviyorum. Parçada da ham diyorlar. Olmamış meyveye. Working many Indian peoples. Ah, really? Evet, iyice Türkiye'ye yanaştım şu an. Arada bir türlü tam açılmadı. Açılsa daha güzel bir görüntümüz olacak ama bu kadar açıldı. Bu yolun devamı nereye gidiyor? Nahçıvan. Evet. Nahçıvan'a gelmeden şuradan 5-6 kilometre daha gidersek Iğdır'ın o burun var ya, Nahçıvan'ın içeri girdiği burun var. Oradan aşağısı da Nahçıvan. Yani şu 5-10 kilometre ilerisi Türkiye, Nahçıvan ve Ermenistan sınırı var. Bu arada şimdi orada durdurdum ama şimdi buradan göstereyim. Bakın ileride bir kule var. O kulede Rus askeri bekliyormuş. Şu an Türkiye, yani Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırlarında Rus askerleri bekliyormuş. O sınır noktalarını onlar kuruyormuş. Evet, ezan okunsa duyarız herhalde. Minare nerede? Burada. Ezan okunsa duyarız. Vay be, bu kadar yakın ama bu kadar uzak.